Patisever Hekim kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Doğukan Toprak. Bugün kedilerde iç parazit, dış parazit, bunlar neden yapılması gerekli? Bunları yapmazsak ne olur? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi sizin de böyle çirkin bir kediniz vardır büyük ihtimal. Benimkisi oldukça çirkindi ama büyüdükçe birazcık daha güzelleşti. Kedilerimden biri yaklaşık bende bir 14, 16, herhalde bir 20'ye yakın kediş var. Dış parazitlerden başlayalım. Şimdi dış parazit nedir? Dış parazit bildiğiniz böyle üzerinde görürsünüz böyle gezen küçük küçük noktalar ya da böyle zıplayan küçük küçük noktalar. Bu noktalar pireler, genelde keneler olarak kedilerde karşımıza çıkıyor. Hatta birazcık şunu boyunu indireyim. Bir saniye kadrajı güzel ayarlayayım bu. Kedişli gözüksün, çok gözükmüyor sonra bana kızacak, diyecek ki niye beni kameralarda göstermiyorsun abi diyecek. Seni de gösterelim. Daha sonrasında şimdi ne anlatıyordum? Dış parazit. Dış parazitler genelde o kenelere, pirelere etki eden ilaçlar. Bunların koruyuculuğunu hemen size okuyorum. Öyle 2 ay, 3 ay falan diyorlar ya kliniklerde. Yani neye göre dediklerini çok bilmiyorum. Özellikle bu yaz aylarında oldukça sıkıntılı. Yani yaz aylarında çok daha sık yaptırmanız gerekebilir. Bakın direkt ilacımız bu. Burada yazıyor kedilerin pire enfestasyonlarından koruma ve mücadelesinde kullanılır. Tek uygulama pirelere karşı 3 ila 4 hafta süreyle etkilidir. Ürün pirelerden kaynaklanan alerjik dermatiste tedavinin bir parça olarak da kullanılabilir diyor. Yani 3 ila 4 hafta kullanılabilen bir ilaça niye 2 ay ya da 3 ay dendiğini ben kliniği açtığımdan beri yaklaşık 7 yıldır buradayım. 2024 tarihiyle itibaren. Ben bilmiyorum. Bunu ense damlasına, spot on denilen şekilde yani ensenin üzerine, bakın size de göstereyim hemen gösterelim elimizdeki kedi. Sen şurada hadi birazcık kameralara poz ver bakayım. Tamam, düşürme ama kamerayı, sadece poz ver. Hop. Gel bakayım gel. Gel iğne yapmayacağım, korkma şimdi. Elimde iğneleri gördüğü zaman şu kedinin tipine bakın arkadaşlar. Gel. Ne yapıyorsun orada? Dış parazit zamanınız geldi arkadaşlar. Lütfen. Sonra pireleneceksiniz yazın. Pire istemiyorum. Tamam. Evet. Kedinizin genelde böyle röntgen üzerinde değil de şöyle masa üzerinde yaparsak her şey daha iyi olacak ama onlar oyuncak değil. Böyle ensesine dozladıktan sonra ilacı bu şekilde uyguluyoruz. Bu uyguladıktan sonra hemen kadraja geri dönelim. Uyguladıktan sonra yaklaşık 4 saat el kesinlikle değmeyecek. 3 gün yıkanmayacak. Yani aslında 3 gün elin sürülmemesi çok daha iyi. Bu dış parazitimiz ve dış parazit genelde ense damlası kedilerde oluyor. Şimdi iç parazitte birkaç farklı çeşit var. Bir de iç parazitlerin ne olduğunu bahsedelim. İç parazitler protozoonlar olabilir. Yani böyle mikroskopla görülebilecek canlılar. Ama öyle şeyler yapma, gel. Gel buraya gel. Gel, yaramazlık yapma, bak ablalar sana bakıyor. Sen orada yaramazlık yapıyorsun bak. Bakın göstereyim size neler yapıyor. Bu çok küçük gerçi bir kedi oldu. Bakın. Orada onlarla mı oynuyorsun sen? Burada abileri ablaları bilgilendiriyoruz. Sen orada yaramazlık yapıyorsun. Gel. Gel hadi. İç parazitler. Dediğim gibi mikroskobik canlılar olabilir. Tenya gibi böyle uzun, spagetti gibi yani spagettiye benzeyen yapıda olabilirler. Onun haricinde birkaç tane daha böyle ciğerlere falan, ciğer kisti mesela iç parazitle alakalı kist hidatik denilen bir olayla alakalı olabilir. Bunlardan korunmanın yöntemi var. Sadece iç parazitin ense olanları var. Şimdi bu ense iç parazitlerde şöyle göstereyim size. Şu şekilde Profender çok iyidir. Genelde hapların bile çözemediği olayları buna çözeriz. Haplar da kuvvetlidir aslında. Daha hapları göstermedim. Hapları da göstereceğim. Baya iyi çalışır. Bu da aynı şekilde daha deminki gibi enseye sürülür.
Enseye sürdükten sonra da yine 3 gün boyunca ellenilmez. Onun haricinde bir de şu tarzda böyle veterinerlerden satılan, bakın arkadaşlar, ilaçlar sadece veteriner kliniklerinde satılır. Veteriner klinik haricinde kesinlikle ve kesinlikle ilaç almayın. Çünkü bakkaldan nasıl antibiyotik almıyorsanız, bakkal antibiyotik satabilir mi? Satamaz. Veteriner klinik haricinde hiç kimse de ilaç satamaz. Bunlar da hap. Bunların da içeriği genelde yuvarlak olabiliyor. Bir açılmış varsa hemen göstereyim size. Hatta şöyle gelin. Açılmış hapları da bölüyoruz. Böldüğümüz gibi kullanıyoruz. Yani onun kilosuna uygun olarak dozajlıyoruz. Bu ilaçlara böyle kafaya aldık yaptık olayları yapmayın. O hayvanlar zehirlenir. Böyle yaramaz bir hayvanınız varsa sizin de, her şeyle oyun oynayan. Neredesin? Gel. Gel. Heh. Yayamaz gel. Gel. Kameralara karşı birazcık agresif. Kameraları sevmiyor anladığımız kadarıyla. Gel bakayım buraya. Kameraları sevmiyor musun sen? Kamerayı görünce kaçıyorsun. Ama burada çekim yaparken de canımızı okuyor. Ne anlatıyorduk? Bir de hap formları var diyorduk. Bunlar da aşağı yukarı bir aya yakın koruyor ama ya aslında hiçbir iç parazit ense damlası haricinde çok koruduğunu sanmıyorum. Çünkü bence o an olanları atıyor ve geriye bir koruma söz konusu değil ve iç parazitlerin hemen hemen hepsi, birçoğu sadece ve sadece erişkin iç parazitleri öldürüyor. Yani yumurtalara zarar veremiyor. O yüzden eğer hayvanınızda kurt ya da onun haricinde bir ishalleşmiş bir vaka ve bunu veteriner hekimimiz evet bu iç parazit dediyse muhakkak birinci günden itibaren 15 gün sonra tekrardan bir iç parazit yaptırmanız gerekli. Çünkü eğer iç parazitin yavrularını öldürmezseniz, o yumurtaları öldürmezseniz yumurtalar erişkin olur. Erişkin olduktan sonra maalesef onlar da hayvanımıza zarar vermeye başlar. Evet. Bunun adı yılışık. Şimdi dış parazitimizi yaptık. İç parazitte genelde iç parazitlerin bu iğnenin, hapın ya da ense damlasının ne farkı var? Şimdi böyle iç dış parazit ense damlası olarak yapılanlar var. İç dış parazit ense damlası beraber yapılanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Sadece iç parazit için tek etken madde oluyor. Bu da genelde kulak uyuzuna iyi geliyor. Ben bunları kendi kliniğimde uygulamıyorum çünkü ben yaptığım işleri birazcık daha garantiye almayı seven insanım. O yüzden dış parazitim ayrı, iç parazitim ayrı yaparım. Eğer bile kullanırsam, ense damlası bile kullanırsam. Şeylerde iğne olan formlarında tek etken madde oluyor genelde. Sadece parazokuantal, parazokuantal içeriyor. Çoğu iç parazite iyi gelebilir ama tek etken maddenin yetersiz olduğu çok konu var. Genelde bizim haplarımız 2 etken maddeli ve 3 etken maddeli piyasada var ama biz genelde 3 etken maddeli haplı kullanıyoruz ve 2 ya da 3 etken maddeli ense damlasını kullanıyoruz. Bunlar da diğer etken maddelerde bir etken maddenin öldürmediklerini öldürüyor ve hepsine iyi geliyor. İç parazit hakkında yine sorularınız olursa bana aşağıdan sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen iç parazitimizde bu sefer hap olarak yapalım. Hap olarak yutturalım. Siz de görün. Tabii hap yutturmak kedilere özellikle çok zor. Yani herkes kedilere hap yutturamayabilir. Bir saniye. Hapımızı ayarlayalım bu çocuğun kilosuna göre. Evet. Sonra da çocuğumuzu alacağız. Hop şöyle. Bir daha şöyle. Evet her şey çok güzel. Şimdi şuradan birazcık daha kadrajı şu şekilde yaparsak biz de görsün. Şu an gayet güzel. Hapımız. Bu makas değil arkadaşlar. Bu pens. Şu şekilde hapımızı tutturup hayvanımızı, konu manken yılışık. Ama yılışık biraz üçkağıtçı bir hayvandır. Bize zarar verebilir. Evet işte bu şekilde bakın yuttu. Ve çok mutsuz bir şekilde bana zorla yutturdunuz diyerek kaçıyor. Evet yılışık. İç dış parazitin oldu artık. Daha güvenli bir kedisi. Ne diyorsun? Evet bize kızdı. Yılışık bize küstü. Buradan kaçmaya çalışıyor.
Veteriner kliniğinde yaşayan bir kedi olmanın böyle zorlukları var. Ben olsam veteriner kliniğinde yaşamam. Yer mi yok yani. Koskoca dışarıdayken, dışarısı varken, orada gezmek varken geliyorlar klinikte yaşıyorlar. Bu da enteresan. Evet. Tekrardan iç dış parazitle alakalı herhangi bir sorunuz varsa aşağıda sorabilirsiniz. Canlı yayınlar yapacağız ileriki zamanlarda. Bu arada belki ben bu veteriner hekimi bir yerden tanıyorum diyenler olabilir. Benim eskiden YouTube kanalım vardı. Baya 2019 yıllarında falan bayağı takipçim vardı, bayağı izlenmelerim vardı. 1 milyonu falan geçiyordu. Tabi o zaman 1 milyonu geçmek çok kolay bir şey değildi. Tavşanlar üzerinden genelde gidiyorduk. Yine tavşan videoları da gelecek bu arada. Öyle yani. Ben işte oradaki patisever ekibim. Yine orada da patisever ekimdik. Burada da patisever ekimiz. İsmimizde bir değişiklik yok. Peki iç dış parazitleri ne zaman yaptırmamız gerekli? Arkadaşlar iç dış parazitleri yazları 1 ay ya da 45 günde bir, kışları da maksimum 2 ayda bir yapılması gerekli. Zaten okudum üzerinde de kağıdını gördünüz. İç ve dış parazitlerin o kadar uzun sürede bir koruması yok. Yani kendinizi ve kedinizi riske atıyorsunuz. Bir de iç parazitler şöyledir. Diğer hastalıklara çok benzemezler. Çok fazla semptom vermeyebilirler. Dışkıda görmeseniz anlayamazsınız bile. Ve birden bütün hayvanın içeriden kanını emip hayvanı anemiye yani kansızlığa sokup daha sonrasında bir kalp krizinden ya da bağırsakların yırtılmasına kadar gidebilecek olan hastalıklardan hayvanınız ölebilir maalesef. Bu yüzden iç parazitlere çok dikkat etmeniz gerekli. Peki ilk iç paraziti ne zaman yapmam lazım? Hayvanınız bebek ya da hayvanınızı dışarıdan buldunuz geldiniz. İlk iç paraziti evinize sokmadan hemen yapmanız lazım. Çünkü dediğim gibi yani hani bu anlatırlar size hayvanın tüyü şey yapıyor, nedir onu kist yapıyor ciğerde, evet yapar. Ama bunu iç parazitle önleyebiliriz. İç parazit yaparak hayvanın tüyünün sizin ciğerinizde herhangi bir kist yapmasını engelleyebiliriz. Düzenli olarak iç parazitinizi ve dış parazitinizi yaptırın. Hem kendi sağlığınız hem evinizdeki diğer insanların sağlığı hem kedinizin sağlığı için. Yavru bir kedide de kendi kediniz doğurdu. Yavru bir kedide de ortalama eğer üzerinde pire varsa her an, pire yoksa 45 günde bir yapılabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.